Herkese selam, Mödi'ye hoş geldiniz. Bugün İtalyanların çok meşhur olan ıstakoz kuyruğu diye adlandırdıkları tatlıyla karşınızdayım. İçerisine kremayla ve çilekle taçlandırdığımız bu şahane lezzeti haydi hep beraber yapalım. Malzeme listesine açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. İlk olarak hamurumuzu yoğurmayla işe başlayalım. Bir yoğurma kasesinin içerisine unumuzu aktaralım. Bir tutam tuz ilave edip balımızı suya ekleyerek balın iyice erimesini sağlayalım. Daha sonra ballı suyumuzu un harcımıza ekleyerek tamamen homojen kıvama gelene kadar karıştıralım. Hamurumuz sert dokulu bir yapıya sahip olacaktır. Burada su eklememeniz önemli. Sadece ara ara elinize su püskürterek toparlanması için destek sağlayabilirsiniz. Hamurumuzu tamamen homojen kıvama getirdikten sonra sert dokulu bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzu elde ettikten sonra streçle güzelce hava almayacak şekilde saralım ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendirelim. Hamurumuz buzdolabında dinlenirken içerisine dolgu malzemelerini hazırlayalım. İlk olarak bir sos tenceresinin içerisine çileklerimizi yerleştirelim. Üzerine toz şekerimizi ilave edip birkaç damla limon damlatalım ve kısık ateşte kaynatalım. Başka bir sos tenceresine sütümüzü ve toz şekerimizi ilave edelim. Sütümüz kaynama noktasına gelip şekerimiz eriyince irmiğimizi de ilave edip sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Buzdolabında dinlendirdiğimiz hamuru çıkartıp 4 eşit parçaya bölelim. Uzun bir masada çalışmanız gerekecek çünkü ince ve uzun bir dikdörtgen elde etmemiz gerekiyor. Her bir hamur topunu önce bir kısa rulo yapın, hemen ardından uzun bir pide yapıyormuş gibi açmaya başlayın. Dik ve uzun bir dikdörtgen yapacaksınız. İnce uzun dikdörtgen haline getirdiğimiz hamurumuzu daha sonra içerisine oda sıcaklığındaki tereyağımızı sürüyoruz. Tereyağını sürdükten sonra da tereyağıyla tekrardan formunu ve ince uzun dikdörtgen şeklini bozmadan açma işlemine elimizle devam ediyoruz. Yağlayıp incelttiğimiz dikdörtgen formundaki hamurumuzu bir rulo haline getiriyoruz. Bir yandan yağlarken mümkünse elinizle biraz daha inceltmeye çalışıyoruz. 4 parça hamuru da bu şekilde açıp ucu ucuna verip iyice yağlayarak tekrar sardıktan sonra koskocaman bir adet her bir katmanı yağlanmış tıpkı bir rulo peçete gibi hamurumuz olacak. En üstünü de güzelce tekrar yağladıktan sonra rulomuzu streç filme sararak en az 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Hamurumuz buzdolabında dinlenirken hazırladığımız irmikli dolgumuzun geri kalan malzemelerini içerisine ekleyebiliriz. Krem peynirimizi, yumurtamızı, tarçınımızı ve en son olarak da rendelediğimiz portakal kabuklarını ekleyip güzelce pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Çırptıktan sonra da bir sıkma torbasına güzelce doldurup ağzını sıkıca kapatıyoruz. Buzdolabından çıkarttığımız henüz üzerinde streç film varken daha uzun yapmak istermiş gibi hamurumuzu biraz çekiştiriyoruz. Çok da hamurun dokusunu bozmadan iki elimizle biraz uzatalım. Streç filmi üzerinden çıkartıp her biri 1 santim kalınlığında hamurlar kesip kestiğimiz hamurları merkezden kenarlara doğru bir çanak olacakmış gibi açalım. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Oluşan istiridye kabuğunuzun içerisine
çilek ve hazırladığımız dolgu malzemesini ekleyip ağzını hafifçe kapatalım. Tepsimize birer santim arayla yerleştirelim. Sonrasında önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Sıcakken üzerine pudra şekeri serpip oda sıcaklığına geldiğinde o şahane lezzeti, çıtırtıyı duymak için arsızca ısırabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.